Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde yaş yufka hazırlıyorum. Daha sonrasında yufkalarla buzluk için börek hazırlıyorum. Sizler de evde yaş yufka hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladım. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Bezelere keselim. Otuz eşit olacak şekilde bezelere kesiyorum ve yuvarlıyorum. Dediğiniz büyüklükte yufkalar hazırlayabilirsiniz. Evet, iç harcımız için 2 adet büyük boy kuru soğanı doğradım ve bolca sıvı yağ ile kavuruyorum. Kokusu çıkan soğanların üzerine haşlanmış pazı ekliyorum. Ve sulandırmadan yüksek ateşte kavuruyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, pul biber ekliyorum ve en son tekrardan karıştırıyorum. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı unu karıştıralım. Bezeleri elimizle unlu nişastalı karışıma batırarak bastıralım. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Evet, bezelerimizi pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Dört yufka 5 yufka olacak şekilde üst üste alalım ve aralarını bolca nişastalı un karışımı serpelim. Evet, sacımın büyüklüğünde yufkaları açıyorum. Çok bastırmadan kenarlardan büyütelim. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, yufkaları teker teker ayırarak bir sofra bezi üzerine alalım. Dilerseniz bezeleri tek tek de açabilirsiniz.
Evet, tüm yufkalarımı açtım gördüğünüz gibi. Sacımı önceden ocağın üzerine aldım. Dört gözünü kısık olacak şekilde ayarladım. Sıcak olan sacın üzerine yufkamı alıyorum. İlk yufkayı arkalı önlü olacak şekilde 30 saniye kadar pişiriyorum. Evet, ikinci yufkayı üzerine alıyorum. 30 saniye sonra ters çeviriyorum ve diğer tarafı pişiriyorum. Bu şekilde tüm yufkaları pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz beşli, dilerseniz onlu, dilerseniz tüm yufkaları bu yöntemle tek seferde pişirebilirsiniz. İlk yufka arkalı önlü pişiriliyor, diğerleri tek taraflı olacak şekilde pişiriliyor. Ve çevirmekte zorlandığım anda yufkalarımı temiz bir sofra bezi üzerine alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Tekrardan ilk yufkamı arkalı önlü olacak şekilde pişiriyorum. Diğerleri tek taraflı olacak şekilde pişirmeye devam ediyorum. Böyle bir sacınız yoksa büyük bir tavada veya bir tepside pişirebilirsiniz. Tüm yufkalarımı pişirdim, hazırlar. Ve sofra bezi üzerine serdim. Hafif bir şekilde üzerlerine su serperek sofra bezi üzerinde en az 30 dakika suyunu çekmesi için bekletiyorum. Tüm yufkalarımı üst üste aldım. Artık börek yapabilmek için tüm yufkalarım hazır. Börek sosumuz için yarım su bardağı sıvıya, bir şişe maden suyu, biraz tuz, bir su bardağı suyu karıştıralım. Yufkamızı tezgah üzerine seriyorum, sosluyorum, ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim yufkayı videodaki gibi büzdürerek şekil veriyorum. İç kısmına iç harcı koyuyorum ve katlıyorum. Midye börek olarak hazırladım. Evet, ikinci böreğimiz için 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, biraz tuzu karıştıralım. Ayran kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edelim. 2 yufkayı üst üste alalım. Her tarafını soslayalım. Hazırladığımız iç harçtan bolca her tarafına eşit bir şekilde yayalım. 2 yufka tekrardan üzerine alalım ve soslayalım. Harçtan tekrardan koyalım. İki yufka üst üste olacak şekilde tekrardan alıyorum.
Her tarafını bolca sosluyorum. Harcını tekrardan pay edelim. Fırın kağıdı yardımıyla rulo olacak şekilde sarıyorum. Evet, tam ortadan ikiye keselim ve fırın tepsisinin içine alalım. Kalan sosu üzerine bolca sürelim. Evet, sosun çekmesi için biraz dinlendirelim. Yırtık yufkalarla da tava böreği yapıyorum. 3 tane sağlam yufkayı tavanın orta kısmına seriyorum. Parça parça olan yufkaları da orta kısmına döşüyorum. Diğer börekten kalan sosumu sürüyorum. Orta kısmına bolca iç harcı koyuyorum. Tekrardan parça parça yufkaları üzerine alarak sosluyorum. Kenardan sarkan yufkaları tavanın orta kısmında buluşturalım. Tekrardan soslayalım. Diğer artan sostan da biraz üzerine sürüyorum. Evet, midye böreklerimi kalan sosa arkalı önlü olacak şekilde batırıyorum ve tekrardan tepsiye alıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Tava böreğimi orta ateşte arkalı önlü olacak şekilde pişiriyorum. Tekrardan yağ alarak tavaya alıyorum. Evet, arkalı önlü olacak şekilde nar gibi kızartalım. Servis tabağına alıyorum ve kendi halinde ılımaya bırakalım. Böreğimizi ılık olarak dilimlemenizi tavsiye ederim. Su böreği tadında harika bir tava böreği oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.